Bildiğiniz üzere 1.4 Egea'larda yağ eksiltme veya bana soracak olursanız yağ yakma sorunu var. Birçok forum sitelerinde, internet sitelerinde yağ soğutucusu olmadığı için bu arabaların yağ eksilttiğini söyleyen büyük bir kesim var. Benim de 2023 model 0 aracım yaklaşık 5000 kilometredeyken 1 litreye yakın yağ eksiltti. Hemen hemen tamamladım ve şu an bir sıkıntı yok. Ancak bu işlemlere, yani bu tartışmalara son noktayı koyacak bir projeyi sizler için hayata geçirdim. Egea'mıza yağ soğutucu taktık. Soğutucu yeterli mi? Ne gibi sorunlar açığa çıktı? Hangi malzemeleri aldım? Ve bu soğutucu sonunda aracımız yağ eksiltecek mi? Yol testinden sonra detaylar nedir? Tüm sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz. Çayınızı, kahvenizi alın. Hemen işlemlerimize başlayalım. İlk olarak AliExpress'ten yağ filtresi ile yağ kütüğü arasına takılan özellikle termostatlı soğutucu adaptörlere bir adıyla sandviç panelleri araştırdım. Gördüğünüz gibi üzerine ısı sensörü takılabilen termostatsız veya termostatlı modelleri olmak üzere çeşitleri bol. Ben de uyar mı uyumaz mı düşüncesiyle bir adet termostatlı metrik 20x1.5 diş adaptörlü olanından sipariş vererek soğutucu radyatör araştırmasına başladım. Öncelikle başka marka araçlardaki özellikle H100, BMC, TM30 gibi hava soğutuculu yağ radyatörlerini inceleyerek bu araçlardaki yağ hacim ve soğutucu büyüklüğü kıyaslaması yaparak kendime 7 katlı siyah renkli bir radyatör siparişi verdim. Bu ürünlerin linklerini de video açıklamasına ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Kargo elime ulaştıktan sonra bir heyecanla ürünleri incelediğimde kalitesi ve ağırlıkları fena değildi. İlk olarak radyatör hacmini ölçmek için bir beher glasa 200 ml net olarak yağ doldurdum. Daha sonra bu yağı kontrollü bir şekilde havasını alarak radyatör içerisine yavaş yavaş doldurduğumda tam olarak 100 ml civarında yağ aldı. Daha sonraki aşamalarda hortum hacimlerini de ölçüp araca ne kadar ekstra yağ ekleyeceğim konusunda bu veriler yardımcı olacaktır. Filtre adaptörüne baktığımızda ise kalınlık yaklaşık 32 mm olduğundan sanki Egea'nın filtresini söküp bunu takınca yuvaya filtreyi takamam gibi düşündüm ve sanayiye gidip yedekte durması için daha kısa boyutta olan Renault Clio 1.4'lerin filtresini aldım. Böylece 85 mm olan orijinal yükseklikteki filtreyi takamazsam onun yerine 60 mm boyundaki bu filtreyi takacaktım. Adaptör içerisinde ise şu şekilde gördüğünüz gibi yağ geçişini yönlendiren 82 derecelik termostat da mevcut. İşlemlerime soğutma sistemi öncesinde yağ sıcaklığını ölçerek başlamak istedim. Ancak öğrenince çok şaşırdığım, sizlerin de muhtemelen bilmediği bu araçlarda yağ sıcaklık sensörünün olmayışı. Aslında şaşırılacak olay bu değil ama ekranda yağ sıcaklık menüsünün olmasına rağmen yazılımsal bir algoritmayla aracın yağ sıcaklığı soğutma suyu sıcaklığından türetilerek bu bilgi elde ediliyormuş. Ben de ekstra sensörlü adaptörden sipariş etmek yerine denemekten başka çare yok deyip kolları sıvadım. Filtre adaptörünün uygunluğunu kontrol etmek için krikoyu kullanarak aracı uygun seviyeye kaldırdım. Aracı emniyete aldıktan sonra karter muhafazasını sökmek için aracın altına yattım. Burada bulunan tüm cıvata ve vidaları sökerek muhafazayı yerinden çıkarttım. Filtre arkasında bulunan crank sensörü ve yağ basınç müşür soketlerini de yerinden çıkarttık. Montaj öncesi yağ basınçlarını not etmek için yağ müşürünü bir lokma yardımıyla yerinden çıkartıp buraya elimde bulunan manometreli yağ basınç ölçeri, uygun diş aparatı ve contasıyla müşürün olduğu yuvaya güzelce taktım. Daha sonrasında ise filtreyi sökmek için Ricoh'un sökme taslarını kullanmak istedim ancak hiçbir uymadı. Ben de kayışlı filtre anahtarını kullanarak biraz gevşetip elimle yerinden çıkarttım. Filtre adaptörünün contasını güzelce yağlayarak metrik 20x1.5'luk filtre cıvatasına gevşemesin diye biraz sabitleyici sürdüm. Filtrenin takıldığı kütükteki cıvatayı güzelce temizleyip adaptörü kütüğe güzelce yerleştirdim. Daha sonra filtre cıvatasının dişi tarafını kütükteki cıvataya takarak bir anahtar yardımıyla fazla abanmadan sıktım. Bir müddet bekledikten sonra filtreye acaba sığacak mı diye baktığımda gayet kolay bir şekilde yuvasına takabildim. Böylece başta söylediğim kısa boylu filtreye de gerek kalmadı. Ayrıca filtre ile egzoz manifoldu arasındaki mesafe çok az olduğundan projenin etkinliğine göre egzoz sistemine de güzel bir yalıtım yapılabilir. Neyse bunlar sonraki düşünceler, biz işimize bakalım. Adaptör üzerinde bulunan hortum rekorlarını bir karter tapası ile kapatıp aracın eksilen yağını tekrardan tamamlıyorum. Bu şekilde sisteme soğutucu bağlanmamışken aracı çalıştırdığımda soğuk motorda yağ basıncını yaklaşık olarak 66 psi olarak ölçtüm. Motor harareti normal seviyeye gelince ikinci ölçümü yaptığımda ise basınç değerinin 32 psi olduğunu gördüm. Değerleri not ederek tampon sökümü için tekrar kolları sıvıyorum. Tekerlekleri sağ sol yaparak her iki davlumbazda bulunan yıldız vidaları söktüm. Kenardan uzun bir kol aracılığıyla üst tarafta bulunan torç
cıvataları tek tek söküyoruz. Tampon üstünde bulunan büyük torç cıvataları da sökerken iz yapmasın diye araya bir peçete koyarak hepsini çıkarttım. Daha sonra tamponu altta tutan torç cıvataları ile yıldız vidaları söktükten sonra geriye klipslerinden ayırmak kalıyor. Tırnakları kırmadan alttan destekleyerek sağ ve soldaki tüm klipsleri yerinden çıkarttım. Tampon tamamen boşta, ancak arkada sis farlarının soketlerini de çıkartarak zarar vermeden tamponu yerinden alıp bir köşeye bıraktım. Ön panel üzerinde bulunan köpüğü de çıkarttıktan sonra soğutucuyu alarak biraz prova yaptığımda ağzı yukarı gelecek şekilde takarsam yağ değişiminde içinde eski yağ kalacaktı. Ağzı aşağı bakınca da yağ kütüğü içinde check valve olmadığından araç stop edildiğinde içindeki yağ süzülüp kartere akacağından ilk çalışmada problem olabilirdi. Bunun önüne geçmek için hidrolik sistemlerde kullanılan çekli kısma veya hız kontrol valvi kullanmaya karar verdim. Normal çalışmada valv kapalı kalacak, yağ değişiminde valv açılıp içindeki yağ boşalacak şekilde bir tasarımı kafamda canlandırdım. Ancak valvlerin çok büyük ve pahalı olması, bir de projenin kesin işe yarayıp yaramayacağını bilmediğimden şimdilik bu parçaların eklenmesini askıya aldım. Ön panel üzerinde gerekli ölçüm ve işaretlemeleri yaparak montaj için delik delme işlemine başladım. Ancak akıllı vida, HSS ve sarı renkli kaliteli matkap uçları kullanmama rağmen hayatımda uğraştığım en zor delik açma işlemlerinden biriydi. Yaklaşık 10 adet matkap ucunu gerek kırarak gerek körelterek delikleri açmayı başardım. Daha sonra bu delikler pas yapmasın diye etrafını bantlayarak öncesinde astar, sonrasında ise boya ile kapatarak metalin oksijenle temasını kestim. Radyatörün montajı için ise metrik altı gijonları uygun ölçülerde keserek radyatöre geçirdim. Sabitlemek için ise fiberli somu ve emniyet rondalası kullanarak aracın ön paneline montajlamaya başladım. Ufak bir ayarlama işleminden sonra hortumların geçeceği yerdeki plastik bölümü bir delik testeresiyle delerek çapaklarını taşlama ile aldım. İki hortumun da geçeceği geniş bir alan açıldıktan sonra su hortumu kullanarak kestireceğim hidrolik hortumların ölçülerini belirledim. Uzun olan yaklaşık 84 cm iken kısa olan hortum 75 cm olarak çıktı. Numune hortumu alarak doğruca sanayinin yolunu tuttum. Burada bir hortumcuda 1/2 inç 160 bara dayanıklı hortumları ve uygun rekorları 840 TL ücret ödeyerek preslettim. Ancak işlemden sonra 135 derecelik ısıya dayanıklı hortumların olduğunu da öğrendim. Eğer sizler de aracınıza benzer uygulama yapacaksanız bu tarz hortum seçmenizi tavsiye ederim. Son olarak ben daha uzun ömürlü olsun diye 160 barlık hortumları seçmiştim. Dilerseniz daha uygun fiyata 50-60 barlık hortumlar da bulunabilmektedir. Hortumların üzerinde yağ akış yönlerini dikkate alarak ön panelin oradaki plastik delikten geçirerek doğruca filtre adaptörüne ulaşmasını sağladım. Radyatöre hortum rekorlarını takıp anahtarla çok sert olmayacak şekilde sıkarak montajını yaptım. Filtre adaptörünün rekor aparatlarını ise bir sabitleyici sürerek bunları da yerlerine takıp üzerini rekorla takarak anahtarla sağlam aldım. Gördüğünüz gibi hortumların duruşu ve geçişi gayet güzel oldu. Projenin gidişatına göre de ilerleyen aşamalarda gerekli düzenlemeler zaten yapılacaktır. Son olarak titreşimden dolayı hortumlar zarar görmesin diye bir köpüğü uygun ölçüde keserek hortumların etrafına sararak burayı da sağlama aldım. Hortum uzunluklarını ve iç çapına göre ufak bir hesap yaptığımda 170 ml yağ artı olarak 100 ml de radyatör kapasitesini eklersek toplamda 250 ml civarında bir yağı normal hacmin üzerine ekleyerek burayı da tamamlıyorum. Ayrıca sistemin kalıcı olma ihtimaline karşın değişim yapan kişiyi bilgilendirmek amaçlı bir uyarı etiketini Photoshop programında tasarlayarak bir özellikçide etiket olarak çıktısını aldım. Daha sonra bu etiketi motor yağ dolum kapağının hemen yanına yapıştırarak bu işlemi de bitirdim. Aracın ilk marşını çok dikkatli bir şekilde yaparak basınç kontrolü için manometreye baktığımda soğuk motorda yaklaşık yine önceki gibi 66 PSI görmem beni mutlu etti. Motorun biraz ısınmasını bekledikten sonra normal hararet derecesine geldiğinde ise manometredeki basınç 32 PSI civarlarına düşünce tamam oldu bu iş diyerek basınç testini sonlandırdım. Yağ basınç müşürünün montajı için taktığım manometreyi yerinden çıkartarak yine bir lokma yardımıyla yerine montajlayıp soketlerini taktım. Yağ sıcaklığını direkt kartelden ölçemeyeceğimiz için ben de ufak bir fikir olsun diye bir termometreyi radyatörün giriş ve çıkış tarafındaki peteklere yerleştirerek biraz gözlem yaptım. Bu gözlemim neticesinde araç durduğu yerde giriş ve çıkış arasındaki sıcaklık farkı 3-5 derece civarlarında olduğunu gördüm. Bu sıcaklık farkının özellikle seyir halinde daha da açılacağının kanaatindeyim. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra tamponu yerine montajlamadan önce yaklaşık 10-15 Nm ile sıkılması gereken tüm cıvatalarına fabrikanın yaptığı gibi sabitleyici sürerek olası gevşemelerin önüne geçmek istedim. Tamponu yerine ufaktan yerleştirip sis farı soketlerini takarak ileriye doğru hafif hafif ittirdim. Sağ ve sol taraftaki tüm tırnaklarını geçirdikten sonra tekrar bir peçete ile iz olmasın diye tüm tork cıvataları tatlı sert sıktım. Davlumbaz işlerinde bulunan vida ve cıvataları da taktıktan sonra aracın altına yatıp buradaki cıvataları da yerine taktım. En son karter muhafazasını da yerine yerleştirdikten sonra işlemlerimiz tamam oluyor. Yaptığım uzun yol ve şehir içi testlerinde şu ana kadar 700 km civarında yol kat ettim. Bu süreç zarfında herhangi bir yağ kaçağının olmaması, basınç uyarısı verme veya eksilme gibi bir hatayla karşılaşmadım. Yağ çubuğundaki seviyede hala maksimumun biraz üzerinde diyebileceğim bir yerde duruyor. Bu çalışmanın işe yarayıp yaramayacağını söyleyebilmem için biraz daha kilometre yapmamız gerekmektedir. Sonuçlar olumsuz olsa bile eminim bu işlemler farklı araçlar için modifiye severlere kılavuz niteliğinde olacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.